Merhabalar, ben uzman doktor Sevil Gizlenti. Bu hafta sizlere dolgularla yüz şekillendirmeden bahsedeceğim. Yani yüzünüzde yıllar içinde doku kayıplarına bağlı bir problem varsa ya da genç bir hastasınız ama yüzünüzdeki bazı anatomik yapılardan memnun değilseniz bunlar için yüz şekillendirmede biz neler yapıyoruz? Bu haftamızın konusu bu. Yüz şekillendirmede kabaca yüzü 3 ana bölgeye ayırabiliriz. Üst yüz bölgesi, orta yüz bölgesi ve alt yüz bölgesi. Üst yüz bölgesiyle başlarsak. Üst yüz bölgesinde uygulama alanlarımız, en önemli alanlardan bir tanesi şakak bölgesi. Temporal dolgu dediğimiz uygulama bölgesi. Şakak bölgesinde dolguyu biz ne zaman yapıyoruz? Kaşlar biraz daha kalksın istiyorsak, yüze lifting sağlamak istiyorsak ve özellikle yaşla birlikte daha zayıf hastalarda gördüğümüz bu bölgenin boşalması durumlarında da temporal dolgu yani şakak bölgesi dolgusundan faydalanabiliyoruz. Kaşlarınızın biraz daha böyle kalkık, yüzü ovalinizin daha yukarı doğru yer değiştirmesini istiyorsanız siz de şakak dolgusu yaptırabilecek bir hasta olabilirsiniz. Tabii ki hastayı görüp değerlendirip buna göre karar vereceğiz. Bir diğer üst yüz bölgesi uygulaması da alın uygulaması. Eğer alnınız biraz içe doğru çökükse ya da yıllar içinde orta bölgesinin boşaldığını fark ediyorsanız, çünkü bizim bu bölgemizde frontal kas dediğimiz bir kasımız var. Bu kas şöyle gelir ve orta bölgesi bazı hastalarda çok daha çukurdur. Yapısal olarak da olabilir, yıllar içinde de yine zayıflamaya bağlı ya da işte yüzün çökmesine bağlı orta bölgede çukurluk olabilir. O zaman da alın dolgusundan faydalanıyoruz. Bu çok daha yuvarlak bir hattınızın olmasını sağlıyor. Alnınızın çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Bir diğer üst yüz bölge dolgu uygulaması kaş ortası uygulaması. Eğer sizin çok çatıksa kaşlarınız, çok güçlüyse biz sadece botoks uygulayarak o bölgeyi açamayabiliyoruz. Oradaki kırışıkları tamamen geçiremeyebiliyoruz bazen botoksla. O zaman dolgudan da faydalanıyoruz. Özellikle şuralarda oluşmuş kocaman çizgileriniz varsa size de kaş ortası dolgusu uygulaması yani glabella dolgusu uygulaması yapabiliriz. Üst yüzdeki en önemli 3 ana bölge buralar bence. Bunlar arasında da şakak dolgusunu ben yüz şekillendirmede biraz daha önemsiyorum. Ama glabella ve alın dolgusu da yine yapılabilir dolgulardan. Üst yüz böyle. Bir aşağı indiğimizde orta yüz dolgu uygulamalarından bahsedeceğim. Bizim aslında dolgu uygulamalarında en çok yaptığımız bölge orta yüz dolgu uygulamalarıdır. Özellikle kadınlarda orta yüz dolgusu yaparken biraz daha orta yüzün orta hattına işlem yaparız. Erkek hastalarda bunu yapmaktan çekiniriz. Daha çok dış hatlara çalışmayı tercih ederiz. Bunun nedeni orta yüze dolgu uygulanması ve özellikle devam eden çoklu uygulamalarda erkeklerde efemine bir görüntü. Yani o erkeksi görüntünün bozulmasına neden olabiliyor. Bu olmasın diye erkek hastalarımızda daha çok dışarılardan uygulamalar yapıyoruz. Tabii ki kadın hastalarda da yine bu bölgelerden faydalanıyoruz. Şimdi sayarsam orta yüzde özellikle elmacık belirginleştirme benim çok sevdiğim uygulamalardan, çünkü şu hattınızı netleştirirken biz bir yandan da yüzünüze lifting sağlamış oluyoruz. En önemli lifting noktası bence yüzde şu bölgeler. Tam şu elimle gösterdiğim yani zigomatik arkın ucundaki, yani sizin deyiminizle highlighter efekti yani allık sürdüğünüz bölgeler olarak düşünebilirsiniz. Buralara dolgu uyguladığımızda yüzünüz çok daha dinç, çok daha genç ve çok daha çekici hale gelmiş olur. Orta yüz dolgu uygulamalarını dediğim gibi daha çok kadınlarda tercih ediyorum. Bazı durumlarda erkek hastalarımızda da yapabiliyoruz. Orta yüzde de hafif gülümsediğinizde oluşan şuradaki altın üçgen dediğimiz bölgeye dolgu uygulayarak da yine yüzünüzü yukarı doğru kaldırmış oluruz. Yine orta yüz uygulamalardan bir tanesi olan nazolabial dolgu uygulamamız var. Nazolabial bölgenizdeki şurada 2 tane kocaman çizginiz olduysa, galiba halk arasında çim bıyığı deniyor bunlara. Yani sizi çok daha yorgun, üzgün gösteren bölgelerdir bunlar. Söylediğim bu lifting noktalarıyla tabii ki nazolabial bölgenizi hafifletmek mümkün. Ama burada artık deride de kırılmalarınız varsa o zaman nazolabial bölgenize de dokunmak gerekir. Böylelikle nazolabial çizgilerinizden kurtulmanızı sağlarız. Çok daha dinç, çok daha genç görünmenizi yine sağlayabiliyoruz. Orta yüz dolgu uygulamalarından en önemli 2 tanesi
gözaltı dolgusu, yani gözaltı ışık dolgusu diğer adıyla, bir de burun dolgusu. Şimdi bu iki bölge aslında, diğerleri de tabii ki önemli, özellikli, ama ekstra özellikli iki bölge. Çünkü ikisi de kanlanması ve sinir ağı bakımından çok önemli bölgeler. Ekstra teknik, ekstra uzmanlık gerektiren bölgeler. O yüzden burun dolgusu ve gözaltı dolgusu yaparken hasta seçimi ve sonrasındaki takip biraz daha aslında önemli. Gözaltı dolgusunu ben sadece kanülle uyguluyorum. Hiç iğneyle yapmıyorum. Çünkü oradaki damar ya da sinirleri zedelemek hiç istemiyorum. Gözünüzün altını bir iğne batırmıyorum aslında yaparken. Genellikle şuradan bir bölgeden girip, yani iğneyi sadece buraya batırıyoruz. İçeriye kanül gönderiyoruz. Kanül dediğim şey bir uzun metal çubuk gibi düşünün. Ucu küt ve yan tarafında deliği olan bir özel bir ürün. Biz bununla yaptığımızda gözaltı dolgusunu sizin oradaki sinirlerinize, damarlarınıza hasar verme olasılığımız çok azalmış oluyor. Çok daha güvenli bir işlem yapmış oluyoruz. Ve işlemden hemen sonra da morluk, ödem gibi bir problemle karşılaşmamış oluyorsunuz. Burun dolgusunu da kanül ya da iğneyle yapabiliriz. Özellikle burun dolgusunu kimlere tercih ediyorum? Ameliyat olmuşsa, ameliyat sonrası burnunda deformiteleri varsa, mesela kayık burun deniyor ya, şuradaki kıkırdak çok fazla alınmış oluyor. Öyle durumlarda biz buraya küçücük dolgu uygulamasıyla burnunuzun çok daha muntazam hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Burun delikleriniz genişse buralardan yapacağımız dolgularla burun deliklerinizi küçültebiliyoruz. Burun ucunuzu kaldırabiliyoruz yine burun dolgusuyla. Küçük deformiteleri burun dolgusuyla çok güzel hallediyoruz ve sadece 5 dakikada çok daha güzel bir buruna, çok daha güzel bir profile kavuşmanızı sağlıyoruz burun dolgusuyla. Peki burun dolgusu kimlere yapılmaz? Çok kalın deriliyse, hasta önden görüntüsünden de şikayetçi ise burun dolgusu yapmayı tercih etmiyorum. Ben onu cerrah arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Çünkü böyle hastaları burun dolgusuyla mutlu etmek çok zor. Ama cerrahiden çok korkuyorsa ya da ufacık deformiteleri var, küçük ama kemikli bir burunsa burun dolgusuyla çok yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz. Orta yüz dolgusunun özellikle bunlar. Orta yüz dolgusunda böyle bahsetmiş olalım kabaca. Geçtik alt yüz dolgusuna. Alt yüzde de son dönemlerde çok da popüler biliyorsunuz, çene hattı dolgusu yapıyoruz. Yani çok daha keskin bir çene hattına kavuşmanızı sağladığımız dolgu uygulamalarından faydalanıyoruz. Özellikle şu kemik hattınızın ve açınızın güzelleşmesini dolgularla sağlayabiliyoruz. Çene ucunuz biraz gerideyse ya da gıdınız var gibi görünecek kadar küçük bir çeneniz varsa, o zaman çene ucunuzu biraz sivrileştirerek çok daha net bir çene hattına kavuşmanızı sağlayabiliyoruz. Yine burada da kadın ve erkek hastada ayrı uygulamalar yapıyoruz. Çünkü erkek hastada bu açının netliği bizim için çok daha değerli. Çenenin genişlemesi çok daha önemli erkek hastada. Ona göre uygulamak lazım. Kadın hastada tam tersi. Çeneyi sadece sivriltmek, çok genişletmemek lazım. Ona göre yine çene dolgusu yapmak lazım. Yani kadın ve erkek hastalarda aslında başka tekniklerle uygulama yapıyoruz. Bir asimetriniz varsa onu geçirebiliyoruz ya da hiçbir asimetriniz yok, görüntünüzden rahatsızsanız onu daha iyi hale getirebiliyoruz. Dudak dolgusundan bahsetmedik. Hani yüzdeki her bölgeyi sanki anlattık. Dudak dolgusu orta yüz ya da alt yüz arası bir şey. Çünkü tam iki dudağın ortasından aslında çiziyoruz biz iki bölgeye ayırırken. Dudak dolgusunu kadın hastalarda daha çok, yani %90 kadın hastaya yapıyorum ama yaşla birlikte dudakları incelmiş, kırışmış erkek hastalarda da eski volümüne, eski formuna kavuşsun diye dudak dolgusundan yine faydalanabiliriz. Kadın hastalarda yaparken önceliğim benim hep şu: ben Russian lips denilen o acayip dudaklardan hiç yapmıyorum. Yapmayı hiç tercih etmiyorum. Doğal ama daha volümlü dudaklara kavuşmanızı tercih ediyorum. Uygulamaları da bu yönde yapıyorum. Üst dudak her zaman alt dudağa göre bir tık daha incedir zaten. Biz bunu daha ön plana çıkaralım. Tavşan gibi dudaklar ya da ördek gibi dudaklarınız olsun hiç istemiyorum. Bu doğrultuda dolgu malzemesi seçerek bu doğrultuda teknikle uygulama yapıyorum. Yine burada da iğne de kullanabiliriz, kanül de yapabiliriz. Ben daha çok iğneyi tercih ediyorum. O zaman daha simetrik çalıştığımı düşünüyorum. Simetrik çalışmak, kas altına dolgu yapmamak aslında sizi koruyacak uygulamalardan. Yine bu teknikle alakalı bir şey. Özetle toparlarsak, biz dolgu uygulamalarını
üst üste yapmak yerine bir kere de restorasyon, yani yüzünüzün şeklini düzeltmek şeklinde yaptığımızda yüzünüz şişmez. Dolgu uygulamalarında hastalarımın en çok korktuğu şey ne diye sorarsanız, eminim sizin de öyledir. Yüzümüz şişecek mi? İşte ünlülerden de görüyorsunuzdur. Çoklu uygulamalar sonucu girintili çıkıntılı ve normal formundan çok daha kötüye gitmiş yüzler görüyoruz. Hastalarımızın dolgu uygulamasında en korktuğu şey haklı olarak yüzümüz şişecek mi? Bu söylediğim uygulamaların hiçbirinde aslında bizim amacımız yüzünüzü şişirmek değil. Tam tersi, yüzünüzün formunu V olarak korumak ve lifting sağlamak amacıyla yapıyoruz bu uygulamaları ve küçük yıllar içinde olan kayıplarınızı yerine koymak amacıyla yapıyoruz. Eğer biz bu doğrultuda uygulama yaparsak zaten yüzünüz şişmemiş, doğallığı bozulmamış, doğal ama daha genç, daha dinç görünmenizi sağlamış oluruz. Uygulamalarda ben %90 hyaluronik asit bazlı dolgu uygulamayı tercih ediyorum. Biraz daha kalıcı, kemik dolgu ya da kalsiyum dolgu diye duymuşsunuzdur. Onu da tercih ettiğim özel durumlar oluyor ama en çok hyaluronik asit bazlı dolguları tercih ediyorum. Bu dolguların belli bir ömrü var. Beğenmezseniz geri dönüşü var. Eritebildiğimiz malzemelerdir bunlar ve dokuyla çok uyumlu olduğu için alerji riski çok düşük malzemeler kullanıyorum. Dolgu konusu böyle. Yani özetle anlattığımızda her bölgenin kısa dolgularından bahsetmiş oldum. Biz dolgu uygulamalarıyla çok daha genç, çok daha iyi halinize dönüştürebiliyoruz sizi. 20'li yaşlarınıza dolgu uygulamalarıyla tekrar dönmenizi sağlayabiliyoruz aslında özetle. Tabii ki bu uygulamaları çok yaş almadan, belki 30'ların ortasında başlamakta fayda var ki çoklu uygulama yapıp yüzünüzü şişirmeyelim. İyi ve daha dinç, daha güzel hale getirebilelim. Ayrıntılar için bize ulaşabilirsiniz. Daha başka soracaklarınız olursa onlar için de istediğiniz hatlar üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız YouTube üzerinden, Instagram üzerinden. Bu haftalık böyleydi. Görüşmek dileğiyle. Haftaya yepyeni bir konuyla yine sizlerle olacağız. İyi günler.